Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava hamuru nasıl açılır, nelere dikkat etmeliyiz, neleri yaparsak daha güzel baklava hamuru elde ederiz. Kendi edinmiş olduğum tecrübelerimi, bilgilerimi bu videoda toparladım. 5 bezeyi aynı anda açarak kolay baklava yufkası videosu hazırladım sizler için. Hadi o zaman lafı hiç uzatmadan buyurun, güzel baklava hamuru nasıl açılır onun videosunu detaylı şekilde izleyelim. İlk önce baklava hamurumuzun yapımıyla başlıyoruz. Yoğurma kasemin içine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardakları. 1 çay bardağı suyumu da ekliyorum. Kullandığım sıvı malzemelerimi mutlaka oda ısısında yarım saat önce bekletiyorum. 1 çay bardağı sütümü de ekledikten sonra 2 adet yine tekrar oda ısısında bekletmiş olduğum yumurtamı da ekliyorum. Sıvı malzemelerimi çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Elinizin altında elma sirkesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Lezzetinde hiçbir farkı olmuyor. Baklava hamuruna ben yoğurt eklemiyorum. Bunu özellikle çok soran olduğu için belirtmek istiyorum. Yoğurt eklediğinizde baklava hamuru biraz daha kolay açılır aslında ama birkaç gün sonra yoğurt eklediğimiz o baklava hamurunda biraz ekşimsi gibi bir lezzet oluyor. O da benim pek açıkçası hoşuma gitmediği için ben artık süt kullanıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Süt yerine hazır satılan süt kreması da kullanabilirsiniz. O da çok güzel baklavaya lezzet veriyor. Veya elinizde süt kaymağı varsa onu da ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı kadar. Gerçekten baklava hamuruna bu şekilde de farklı lezzetli hale getirebilirsiniz. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Yaklaşık 6 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Tabii ki yumurta büyüklüğünüze, un marka kalitenize göre bu değişebilir. Kullandığım un baklavalık ve böreklik çok amaçlı un arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Güzel bir baklava yapmak için mutlaka baklavalık, böreklik özel un kullanmayı tercih edin. Normal unla baklava hamuru olur mu? Tabii ki olur. Ama arkadaşlar normal unla biraz baklava hamuru kendini çabuk salıyor. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar yırtılmalar oluyor. Ve benim bu baklava hamuruyla yapmış olduğum inceliği elde edemiyorum. Bu baklava unuyla 5 tane bezeyi aynı anda hiç yırtılmadan istediğim büyüklüğe gelene kadar rahatlıkla açabiliyorum. Bu konuda çok sorular gelmişti. Başka un kullanabilir miyim? Normal unlu olabilir mi diye. Umarım sizlere detaylı şekilde açıklık getirmişimdir bu konuya. Yine de aklınıza takılan soru ve konu olursa yorum yerine yazabilirsiniz. Gördüğüm an hemen dönüş yapıyorum sizlere. Evet, hamurum toparlanana kadar yoğurma kasemde yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum. Elime yapışmayan, çok sert olmayacak bir hamur kıvamını alana kadar un eklemeniz yeterli. Dediğim gibi ben 6 su bardağı un ekledim, yeterli geldi. Sizlerin un marka kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebileceği için arkadaşlar, sizler bu hamur kıvamına kadar un eklemeniz yeterli. Tezgahımda 2-3 dakika aralıksız güzelce hamurumu yoğuracağım ki sonra açarken baklavalık yufkam beni hiç zorlamadan güzelce açılması için. 2-3 dakika yoğurmuş olduğum hamurum çok güzel kendine geldi. Gördüğünüz gibi hamurum hiç salmadı. Çok güzel bir kıvam aldı. Bu da kullandığım un ve güzelce yoğurmamın da birazcık da faydası oldu tabii ki. Hamurumuzu çok bekletip kurutmadan kesme aparatıyla hemen ikiye bölüyorum. Bu aşamaları hızlıca yapmanızı öneririm. Hamurunuzu çok fazla bekletip kurutmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. İkiye bölmüş olduğum hamurumu uzunlamasına rulolar yaptım ve 30 bezeye ayıracağım arkadaşlar. Ben normal tezgahta açabileceğiniz büyüklükte bezeler yapacağım. Sizlerin alanınız büyükse, daha büyük de baklava açabiliyorsanız beze sayısını azaltarak da yapabilirsiniz.
çoğu kişinin daha kolaylıkla yapması için standart bir tezgahta açabileceğiniz boyutta yufkalar hazırlayacağım. Bezelerimi büyük ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyorum. Bir tane de bir büyüklüğe karar verdikten sonra o büyüklüğe göre öbür bezelerimi de ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi aynı büyüklükte yapmaya özen gösteriyorum. Gramaj kullanmıyorum. Ben hep bu şekilde ayarlarım arkadaşlar, bezelerimi soranlar oluyor. Kaç gramaj yaptınız diye. Açıkçası hiç gramajla yapmıyorum arkadaşlar. Yuvarlamış olduğum bezelerimin üzerinin kurumaması için hızlıca servis tabağına yerleştiriyorum. Bezelerimin üzerini buzdolabı poşetiyle kapatacağım. Sonrasında bir tane daha poşet geçireceğim üzerine. Hiç hava almadan bu şekilde buzdolabında en az 1 saat bekleteceğim. Sizler daha yufka açmayı yeni başladıysanız 2 saat 3 saatte bekletirseniz daha kolaylıkla açabilirsiniz. Bunu da özellikle belirtmek istedim. En az 1 saat, en fazla 3 saat kadar bezenizi buzdolabında bekletebilirsiniz. Buzdolabında 1 saat bekletmiş olduğum bezelerimin 5 tanesini mısır nişastamın içine koydum ve açmaya başlıyorum. Geri kalan bezelerimi de kenarda üzerine buzdolap poşetiyle örttüm ki üzerinin tekrar kurumaması için. Pasta tabağı büyüklüğünde bezelerimi açacağım. Bezeleri aynı ölçüde açamam derseniz arkadaşlar, sizlere de fikir olması için bu şekilde hamur matı kullanarak ölçülerini aynı şekilde yapmanız için bir tane ölçü belirleyin. Geri kalan bezelerinizi de o ölçüde rahatlıkla açabilirsiniz. Baklava hamuru yeni açmaya başlayanlar için de bu fikir gerçekten çok büyük kolaylık olacak sizler için, hamur matı kullanmak. Açmış olduğum bezelerimin arasına tekrar nişasta dökerek tepside bekletiyorum. Eğer bezeleri yavaş açıyorsanız arkadaşlar, bu aşamada da kenarda açmış olduğunuz bezelerin üzerine buzdolap poşeti örtebilirsiniz. Bu sayede üzeri kurumamış olur. Tekrar geri kalan bezelerimi aynı şekilde bütün bezelerim bitene kadar açmaya devam edeceğim. Baklava hamuru açtığınız ortamınız çok önemli. Camınızı, kapınızı kapalı tutmaya özen gösterin. Rüzgar almayan yerde kesinlikle baklava hamurunu daha rahat ve kolaylıkla açarsınız. Evet, baklava hamurlarımın, bezelerimin hepsini açtım. Aralarına güzelce nişasta gezdirdim. Ben bu aşamada tekrar buzdolap poşetini kapatacağım. 15 dakika bezelerimi dinlendireceğim. Bu sayede daha güzel, kolaylıkla açılmış olacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimi 5 tanesini tezgahıma alacağım ve artık baklavalık yufkalarımı açma işlemine geçeceğim. Tepsimden 5 tane bezemi aldıktan sonra tekrar geri kalan bezelerin de üzerine mutlaka buzdolap poşetiyle tekrar örtelim ki kurumaması için. Tezgahımın üzerine nişasta döktüm. Sonrasında bezemi koyuyorum ve aralarına bu aşamada bolca nişasta alıyorum ki arkadaşlar, yapışma olmaması için. Sonrasında ben nişasta kullanmayacağım ama sizler aralarının yapışmasını kontrol ederek sonrasında çok fazla değil ama serpme şekilde nişasta dökebilirsiniz eğer sonrasında yapışma olursa. Bezelerimin arasına bolca nişastaladıktan sonra artık merdane yardımıyla bezelerimi açmaya başlıyorum. Merdane ile bu şekilde birazcık baskı yaparak bastırıyorum. Çok fazla bastırmamak şartıyla. Sonrasında çevire çevire istediğim büyüklüğe gelene kadar merdane ile açacağım. Açmış olduğum bezelerimi ters çeviriyorum. Alt kısmının da aynı büyüklükte olması için merdane ile yine ufak dokunuşlar yaparak bastırarak açıyorum. Bu şekilde arkalı önlü çevire çevire merdane ile açacağız. Eğer oklava kullanamıyorsanız arkadaşlar, merdane ile büyüterek devam edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Bakın, aralarını kontrol ediyorum yapışıp yapışmadığını. Eğer bu aşamalarda aralarında yapışma olduysa biraz az nişasta gezdirmişsiniz demektir. Biraz daha nişasta dökebilirsiniz. Bu aşamalarda kontrol etmeyi unutmayın aralarını.
Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Videomu da atlatmadan izlemeye özen gösterin ki aralarda vermiş olduğum o püf noktalarını da kaçırmamak için. Bakın arkadaşlar ben tekrar kontrol ediyorum. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Aralarının yapışıp yapışmadığını baktınız, çok az yapışma var. Serpme olarak çok bol olmayacak şekilde çok az nişasta gezdirebilirsiniz. Ben artık oklavaya geçiş yapıyorum. Burada da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Oklavanız çok ince olmamasına dikkat edin. 5 tane de birden açacağımız için çok ince oklavayla bu işlemi o kadar güzel kolay yapamazsınız. Çok kalın oklava da kullanmayın. Bu kalınlıkta bir oklava kullanmanız yeterli. İlk önce ufak bir oklavayla bu işlemi yapacağım. Sonrasında büyük oklavaya geçeceğim. Bakın bezelerimi sarıyorum oklavama. Hep kenardan baskı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi birazcık da düzeltiyorum. Oklavama sarıyorum. İleriye atıyorum. Sonrasında kendime doğru tezgahta bastırarak çekiyorum ki arkadaşlar yufkaların bu şekilde büyümesi için. Yufkalarımın asla ortasından bastırmıyorum oklavama. Kenar kısımlarından baskı uyguluyorum. Orta kısımdan bastırarak açarsanız yufkalarınızda kırışma olur. Kenar kısımlarından baskı uygulayarak açarsanız daha istediğiniz gibi güzel yufkalar elde edersiniz. Bakın gördüğünüz gibi hiç yapışmadan incecik yufkalar açtım. Küçük oklavaya da artık sığamaz hale geldiğinde ben büyük oklavaya geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi büyük oklavamda yine çok ince olmayacak bir kalınlıkta. Aralarında da hiç yapışma yok. Ben baklava ustası veya uzmanı değilim arkadaşlar ama evde kendi edinmiş olduğum tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu şekilde açıyorum. Çok da faydasını da görüyorum. Sizler de eğer güzel, rahat bir baklava hamuru açmak istiyorsanız bunlara dikkat ederseniz daha kolaylıkla baklava hamuru açabilirsiniz. Baklava hamuru açarken olabildiğince hızlı olmaya özen gösterin. Bulunduğunuz ortamında mutlaka camının kapısının kapalı olmasına önem verin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklava hamurunu kolaylıkla 5 tanesini birden hiç yapışmadan açtım. Bu baklava hamuruyla büzgülü, burma, midye istediğiniz baklava yapabilirsiniz. Bir tane baklava yufka açma süresinde 5 tane baklava yufkası açtık. İlk 5 tane yufkamı açtıktan sonra tekrar yine aynı işlemi yaparak geri kalan 5 tane bezemi de açacağım. Baklava hamurlarınızı açarken mutlaka tepsinizden daha büyük açmaya özen gösterin. Ne kadar çok büyük açarsanız yufkalarınızı o kadar güzel incelikli olmuş olur. Tepsinizin boyutuna göre hiçbir zaman açmayın arkadaşlar yufkalarınızı. Merdane ile de açacaksanız eğer oklava kullanmıyorsanız hiç oklavayı almadan bu şekilde beşerli şekilde merdane ile yine tepsinizden büyük olacak şekilde açın. Merdane ile de olsa dediğim gibi tepsinizden olabildiğince büyük açmaya özen gösterin. Bu sayede baklavalarınız daha ince ve güzel olmuş olacak. Ben baklava hamuruna kabartma tozu eklemiyorum ama sizler eğer merdane ile yapacaksanız oklavayla açamıyorsanız kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Bu baklava hamuruyla hazırlamış olduğum baklava tarifim kanalımda mevcut. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Gerçekten çok kişi tarafından denenip beğenmişti. Baklava hamurunu açarken dikkat etmeniz gereken merdane ile büyütürken aralarını kontrol edin. Yapışma olursa çok az serpme yaparak nişasta tekrar dökebilirsiniz. Çok bol nişastalamanıza gerek yok. En başta bolca nişastalayın. Sonra gerekirse tekrardan nişasta dökebilirsiniz. Zaten aralarında da yapışma olmadığı için nişastayı yufkalarınızı silkelediğinizde o nişasta üzerinden arınacaktır. Ununuzun baklavalık özel un olmasına dikkat edin. Hızlıca açmaya özen gösterin.
Açarken kenarlardan sadece baskı yapmaya özen gösterin. Bunlara dikkat ettiğinizde birkaç defa da oklava tecrübeniz varsa bu baklavalık yufkayı kolaylıkla açabilirsiniz. Dediğim gibi bir tane yufka açana kadar 5 tane pratik bir şekilde açabiliyorsunuz. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Yine aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorum yerine ileterek benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi gördüğüm an dönüş yapıyorum arkadaşlar. Evet, hemen ne kadar ince olduğunu sizlere yufkamın göstermek istiyorum. Kitabın yazıları rahatça okunabiliyor. Sizlere 5 tane yufka yapışmadan, yırtılmadan nasıl kolaylıkla açılır onun videosunu paylaştım. Aralarda yırtılma olsa da hiç önemli değil. Zaten arkadaşlar yufkalarınızın baklavaya dizerken tepside o yırtıklar kaybolacak. Hiç onları da mesele yapmayın. Sadece ilk 5 bezi açarken biraz zorlanabilirsiniz. Sonrasında tecrübenizde geri kalan bezeleri de kolaylıkla bu şekilde incecik yumuşacık açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.